Uzak Şehir yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Hangi olaylar yaşanacak? Hangi sırlar açığa çıkacak? Hep birlikte detaylıca konuşacağız. Ama analiz videomuza geçmeden önce ufak bir ricamız olacak. Eğer siz de Alya ve Cihan'ın arası bozulmasın, onlar mutlu olsun diyenlerdenseniz videomuzu beğenerek bu düşüncenizi gösterin de sayımızı görelim. Kimler bu güzel çiftin arkasında görelim bakalım. Ayrıca her zaman olduğu gibi yorumlar kısmı da sizlere açık. Gelin bu bölümde farklı bir şey yapalım. Dizide sizi en çok sinirlendiren, en az sevdiğiniz karakteri bizimle paylaşın. Bakalım en çok hangi karakter eleştiri alacak? Belki de senaristler bile yorumları okur, kim bilir. Şimdi gelin fazla vakit kaybetmeden Uzak Şehir'in sezon finali öncesi bu kritik yeni bölümünde neler olacak hep birlikte derinlemesine konuşalım. Tahminlerde bulunalım ve birlikte heyecanlanalım. Uzun uzun dizi sohbetine başlıyoruz. Alya ve Cihan arasında filizlenen o güzelim aşk tam başlamaya hazırken Mine'nin hamileyim lafı adeta her şeyi alt üst etti. Duygular karmaşık, ortam gergin. Cihan her ne kadar karnındaki bebeği kabullenmeye çalışsa da Mine'ye karşı içten içe büyük bir mesafe koymuş durumda. Onu ne hayatında istiyor ne de yakınında. Bu da demek oluyor ki Cihan aslında kalbinin sesini dinlemeye çoktan hazır. Ama şartlar bir türlü buna izin vermiyor. Öte yandan Alya'nın da yaşanan gelişmelerden sonra psikolojik olarak yıprandığını açıkça görebiliyoruz. Normalde Alya'nın karakterini tanıyanlar bilir, böyle bir durumda arkasına bile bakmadan hem konağı hem de Midyat'ı terk ederdi. Ancak bu sefer durum biraz farklı. Çünkü kalbiyle birlikte annelik duygusu da ağır basıyor. Deniz'i bırakıp gitmek onun için söz konusu bile değil. Bu yüzden Alya sadakate beklenmedik bir çıkış yaparak adeta res çekecek gibi duruyor. Alya için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her ne kadar Cihan'ın aralarında çok özel bir bağ oluşmuş ve bu ilişki başlamaya ramak kalmış olsa da yaşanan son olaylardan sonra Alya geri adım atmak zorunda kalacak. İçindeki kırgınlığı ve hayal kırıklığını bir süreliğine de olsa kendi içine gömecek gibi görünüyor. Cihan da bu yaşananlardan fazlasıyla etkilenecek gibi duruyor. Alya'nın bu geri çekilişi Cihan'ı derinden yaralayacak. Ama ne yazık ki onun da yapabileceği pek bir şey kalmadı. Bir yanda Mine'nin yarattığı baskı, diğer yanda Sadakat'in sürekli Alya'yı iğneleyici, alaycı tavırları Alya'nın sabrını iyice zorlayacak. Yeni bölümde Mine'nin bazı hareketleriyle Alya'nın sinir uçlarına dokunduğu sahneleri izlememiz de çok muhtemel. Diğer taraftaysa fragmanda hepimizi duygulandıran o sahne vardı. Şahin Nare'nin elini tutup onunla birlikte yürüdü. Bu sahne adeta yüreklere su serpen türdendi. Biliyorsunuz Nare son bölümde yaşananlardan, özellikle Özkan'a karşı hissettiği vicdan azabından dolayı Şahin'e ciddi bir mesafe koymuştu. Kalbinde hala ona karşı bir şeyler olmasına rağmen yaşadığı içsel çatışma onu Şahin'den uzaklaştırmıştı. Çünkü Nare için vicdan her şeyden önce gelir. Özkan'ın bu hale gelmesinde dolaylı da olsa bir payı olduğunu düşünmesi onu ciddi bir şekilde sarstı. Ama Şahin öyle bir adam ki gerçek bir aşkın ne demek olduğunu hepimize gösteriyor. Kolay kolay pes etmiyor. Duygularından vazgeçmiyor. O yüzden de bu mesafe koymaya, bu uzaklığa sessiz kalmayacağını zaten biliyorduk. Fragmandaki el tutuş sahnesi, Şahin'in artık daha net adımlar atacağının da bir işareti aslında. Bu bölümde Şahin'in Nare'nin yüreğini ferahlatacak, içindeki yükü bir nebze de olsun hafifletecek bir hamle yapacağını düşünüyorum. Şahin belki de Özkan'ın tedavisi için devreye girecek, onun hayatını kolaylaştıracak bir adım atacak. Ya da en azından Nare'nin vicdanını rahatlatacak bir çözüm yolu bulacak. Çünkü onun amacı sadece Nare'ye yakın olmak değil, aynı zamanda onun içinde bulunduğu duygusal karmaşayı anlamak ve birlikte iyileşmek. Gerçek aşk da zaten tam olarak böyle bir şey değil mi? Eğer Şahin bu türden bir adım atarsa, ki büyük ihtimalle atacak, o zaman Nare'nin de duvarları yavaş yavaş çözülecek. Aralarındaki duygusal gerilim yerini belki de daha sağlam bir bağ bırakacak. Çünkü artık bu aşkın önünde engel olarak duran en büyük şey Nare'nin vicdan muhasebesi. Bu da çözüldüğü anda önlerinde kimse duramaz. İkisinin de bir araya gelmeyi ne kadar istediği ortada. Zehri'nin bu kadar sessizliğe bürünmesi, kendini geri plana çekmesi gerçekten izleyiciyi düşündüren bir durum.
Onun yaşadıkları, içinde kopan fırtınalar kolay değil. Ama bu kadar suskun kalması da bir yerden sonra insanın içini acıtıyor. Özellikle karnındaki bebeğin babasının Kaya olduğunu hala Kaya'ya söylememesi bu hikayeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Zehri'nin içindeki aşkı, korkularıyla bastırması belki de bugüne kadar verdiği en büyük mücadele. Çünkü hem duygusal hem de vicdani bir savaşın içinde. Kalbinin sesini dinlemeyi çok istese de yaşadığı baskılar ve geçmişin yükleri onu konuşmamaya zorluyor. Kaya ise Zehri'nin bu suskunluğundan oldukça yorulmuş durumda. Kalbine gömmek zorunda kaldığı aşkı artık taşıyamıyor gibi ve görünüşe göre yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Evet, Zehri'ne olan duyguları hala çok taze ve derin ama insan bir yere kadar dayanabilir. Ve işte tam da bu noktada İpek karakterinin sahneye çıkması bekleniyor. Ya bu bölümde ya da sezon finalinde İpek'i göreceğiz gibi duruyor. İpek'in gelişi Kaya için adeta yeni bir nefes, yeni bir umut olacak. Kaya'nın yaralı kalbini biraz olsun onaracak ve hayatına yeniden renk katacak biri olabilir. Bu yeni başlangıç, Zehri'nin içinde tuttuğu her şeyi sorgulamasına neden olabilir. Peki Zehrin hala susmaya devam edecek mi? İşte bunu zaman gösterecek. Ama eğer bu sessizlik sürerse belki de hayatındaki en önemli insanı tamamen kaybetmiş olacak. Ve o zaman bu sessizlik sadece bir tercih değil, aynı zamanda büyük bir pişmanlık haline dönüşebilir. Öte yandan Demir cephesinde de işler iyice karışıyor. Demir Zehrin'e karşı içten içe hissettiklerini fark etmeye başlıyor gibi. Her ne kadar bunu kendine bile itiraf etmekte zorlanıyor olsa da yaşadığı duygusal gelgitler bunu açıkça gösteriyor. Belki de Zehrin'in bu kadar geri durması, Demir'in içindeki duygularının yüzeye çıkmasına neden olacak. Yani Demir Zehrin hattında da oldukça sürpriz gelişmelere gebe bir süreç başlıyor olabilir. Dizimizin sezon finaline doğru adım adım yaklaşırken kulislerde dolaşan iddialar oldukça heyecan verici. Söylenenlere bakılırsa sezon finalinde izleyiciyi adeta koltuğa çivileyecek, uzun süre hafızalardan silinmeyecek şok edici bir son bizleri bekliyor. Hatta öyle bir son olacak ki sosyal medyada günlerce konuşulacak. Diziyi takip etmeyenlerin bile dikkatini çekecek kadar çarpıcı olacak deniyor. Açıkçası bu söylentiler bile dizinin ne kadar iddialı bir sezon kapanışı yapacağının sinyallerini veriyor. Zaten dizi yayınlandığı günden bu yana reyting listelerinde adeta fırtına gibi esiyor. Her bölümüyle izleyici ekran başına kilitleyen, gündemden düşmeyen sahneleriyle konuşulan bu yapım, şimdi de sezon finalinde yeni bir rekora gözüne dikmiş durumda. Peki sizce bu mümkün mü? Yani bu dizi sezon finalinde şimdiye kadar en yüksek izlenme oranını elde edip yeni bir rekor kırabilir mi?